Samimiyetimle söylüyorum, şu mısırda kazıklanmamak için ekstra bir mesai harcamanız gerekiyor. Risk içeriyormuş bu yol. Polisler ceza kesiyormuş eğer minibüste turist varsa. Ama çok da güvenli değil. Yolda birinin çantası düştü. Daha doğrusu uçtu gitti bu çantalar. Düşen bir tane çantayı görmüşüz sadece. 3 çanta daha kayıp. İçinde kredi kartı, kimlik kartı ve daha önce ziyaret ettiği ülkelerden aldığı hediyeler varmış. Tadı da çok lezzetli. Özellikle etin tadı harikaydı. Güneşli bir Luxor sabahından herkese selam. Bu şehirde geçen yorucu 2 günün ardından artık bu şehirden ayrılıyor ve Aswan kentine geçiyorum. Aswan'a geçişim yaklaşık 3-3,5 saat sürecek. 220 kilometre yolum var ve bu yolculuğu da sizinle paylaşıyor olacağım. Şu anda bulunduğum yer kaldığım hostelin terası. Aynı zamanda bu teras kafeterya olarak da hizmet veriyor. Manzarasını hemen size göstereyim. Manzarasında Luxor Tapınağı var. En çok ilgi çeken yapılardan bir tanesi Luxor'daki ve Nil Nehri ve bol bol da Luxor'daki evlerin pis çatıları. Sadece bu çatılar Luxor'da pis olmuyor. Kahire'de de çok dikkatimi çekmişti. Neredeyse hurdalık olarak kullanıyorlar çatıları burada insanlar. Bakın eski kullanılmayan eşyalardan tutun da çöplere kadar çatılar her zaman dolu oluyor. Hatta bir tanesi tamamen çöp içinde. Hostelim tabii ki böyle değildi. Hostelim gayet temizdi. 8,5 dolar verdim ben burada geceliğine hostelin. Ve konumu gerçekten çok güzeldi. Tam şehir merkezinde, altımda Luxor'un en büyük pazarı bulunuyor. Zaten hostelden indiğim gibi aşağı pazarın içine girmiş oluyorum ve şehir merkezinde oluyorum. Pazarda yukarıdan böyle gözüküyor. Pazarın üstünde brandalı olduğu için yukarıdan belli olmuyor fakat bazı kesimler açık kalmış. İnsanlar burada alışverişini yapıyor. Özellikle yerel halk da bu pazarı çok tercih ediyor. Şu anda bir pazarda boşluk var. Çünkü az önce ezan okundu ve insanlar burada namaza gitti. Thank you, brother. Thank you. Yeah, I will come. $1, 50 pounds. Now, 50, okay. No, thank you. 50 pounds, just 50. Really? Okay. 30, okay, 30, okay. Okay. 30, okay. No, 50. 30, Okay, 45. 30, Okay, please. 40, last price. Believe me, last price. 40, last price. If you will give 30, I am okay. Believe me, 30 is I don't want to buy. Just for you, I will buy. 40, please. 40. 30 less price. 30. 30. Hello brother. I am good and you? Thank you. Bakın Luxor esnafı böyle çalışıyor arkadaşlar. Çok ısrarcı bir tavrı var. Kahire'de işler böyle yürümüyor. Kahire'de bir kere iki kere soruyorlar size. Fakat Luxor'da gerçekten bunaltıyorlar. Yani ne satsalar kar, kaça satarlarsa limit yok fiyatlarda. Yani onu adam İngiliz turiste belki 500'e bile satabilir. Brother, how are you? Good? You need something? Bu da iyi dadandı bana. Come up. I'm going to drink coffee. I will come back, okay? Okay, I Okay. wait you. Okay, see you later. See you later. Thank you. I wait you, huh? 3 günden beri bunu sallıyorum. Çünkü sürekli çağırıyor. Gel diyor, içeri bak diyor. Ben de her seferinde daha sonra deyip sallıyorum arkadaşı. Bakın yerel halk demiştim. 2-3 tane turist dışında genelde burada bulunanların hepsi burada yaşayan insanlar. Yürüdüğüm yol pazarın neredeyse tam yarısıydı. Bu yürüdüğüm yol kadar da bu pazar devam ediyor. Fazla da büyük bir pazar değil. Ve Luxor'un en işlek caddelerinden birine geldim. Diğeri de tren istasyonunun bulunduğu cadde. Tam karşıda kalıyor. Fazla uzakta da değil. Aswan Luxor'a 220 km uzaklıkta ve en uygun fiyatlı ulaşım yerel halkın da kullandığı minivan gözüküyor. Luxor Tapınağı'nı arkamda bıraktım. Tren istasyonunun olduğu bölgeye gidiyorum. Çünkü minivanlar, küçük minibüsler oradan kalkış yapıyormuş. Şurada bir fırın var. Bakalım fırında neler varmış. Ben de yolda yemek için bir şeyler alabilirim. Şunlar güzel gözüküyor. Bir 4-5 tane alalım da. Selamünaleyküm. Hello. 5 tane bundan aldım. 2 tane de şundan aldım. 20 pound istedi. 18-19 Türk lirası civarı. Şükran abi. Muhtemelen fırından 10-15 dakika önce çıkmış. Çıtır çıtır ve sıcak. Şöyle mini pizza tarzında.
Şu ana kadar kahvaltı ve kahve 1.4 dolar. 63 Türk lirası ödedim. Bunun da hamuru yumuşacık ve içi dolu dolu peynirli arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım. 1-2 dakika sonra kaosun ortasında olacağım. Az ileride solda minibüslerin durduğu bir alan var. Oraya da bakayım bir. Şu anda şehrin Aswan minivan. Minibus, yes, where is? Come. We have big company. No big company, small one, small. Yes, the same this. Yeah, same this. Yeah. How much? 800 Egyptian. No. How much you? Okay, I will ask. Okay. You ask me. Three- You discount. 300. 300. Yes. Sokağa çıkmadan önce biraz araştırma yaptım. Bu yol maksimum 400-500 civarı. Adam 700'den götürürüm dedi seni. Selamünaleyküm. I want to go to Aswan. Aswan? Minivan, yes. Terreno la bus. He? Wala ka. No, minibus, yes. Where is the bus station? Okay, that taxi. No taxi, minivan. That is for away the back. Okay, I can both, no problem. Yeah. Okay, go here. Now, left. This way and Yeah. Now, yes and left. left. Okay, şükran. Az ileride sağda tren yolu var. İlk gün burasını biraz gezmiştim. Evet, şu anda kaosun tam ortasındayız. Mısır'da birçok noktada böyle kuru yemişçiler var. Köşe başlarında böyle açıktan kuru yemiş satıyorlar. Çekirdek satıyor, fıstık satıyor, kabuklu fıstık, kraker satıyor. Böyle dükkanlar da çok. Yerel halk da bunları tercih ediyor. Az önce uğradığım fırının benzeri de burada var. Tatlı tuzlu açıktan satış yapıyorlar. My friend, I want to go to Aswan. Aswan? Aswan. Oh, go to Aswan by bus. Bus, minibus, yes. Minibus. White bus. Okay, Where is bus? Okay. Like this bus, huh? Street. Go street, yes. Okay, bus street. Okay. Okay. Bus station, huh? Bus station Aswan. Şükran abi. Okay, my friend. Şükran. Have a nice time. Thank you so much. Thank you. Minibüsler gözüktü. Durak gibi bir yer gözüküyor. Oraya doğru ilerliyorum. Bir 10 dakika oldu. Şurada bir içecek gözüme çarptı. Bir fiyatını sorayım. Selamünaleyküm. How much is that? 15 pound please. Okay. 15 poundmuş arkadaşlar bunun fiyatı. Bedavadan biraz pahalı. Öyle meyveli yoğurt tarzında kaşık da verdi bana. Bunun için 13 Türk lirası bir ücret ödedim. Fiyat şaka gibi. 13 Türk lirası. Yürümekten terledim de bu üstümdekini çıkaracağım şimdi. Sadece şu çantayla geziyorum Mısır'ı. Küçük bir çantayla. Başka çantam yok. Tabii ben Mısır'ın bu kadar soğuk olacağını düşünememiştim. Şu an sıcak ama Kahire bayağı soğuktu. Kahire'de üşüdüm. Sadece bir sivitle gelmiştim buraya. Kahire şehir merkezinde bir tane daha sivit aldım. Yedek sivit. Meyveli yoğurdun tadına bakalım. Muz var içinde arkadaşlar. Kavun var. Çilek var. Ve elma var. Küçük bir molanın ardından yola devam ediyorum. Şuradan suyumuzu da alalım. Aquafanya. Bu arada Mısır'da sular 500 milim olmuyor arkadaşlar ülkemizdeki gibi. 600 milim ya da 650 milime çok denk geldim. Yani biraz daha büyük suların boyutu Mısır'da. Eğer biz sizi kazıklamıyorsa bu suyun normal fiyatı 5 pound. Az önce ben de 5 pound verdim. Kanalımda da Mısır market fiyatları videosu var. Oradan çoğu ürünün fiyatına bakabilirsiniz. En azından Mısır'a gelmeden önce kazıklanmamak için tedbirinizi o videodan alabilirsiniz. Burada adam arabasını yıkamış, müziğini dinliyor. Peugeot Francais. Fransız. Yeah. This is Peugeot. Peugeot, yeah. Ben de otobüs terminaline geldim. Terminalin hemen yanında küçük bir delik var. Burada insanlar karşıdan karşıya geçiyor. Tabii tren yolunun arasından geçiyor. Bakın. Ve burasını aynı zamanda çöplük olarak kullanıyorlar. Hey bro. Yeah, thank you. Burası da coffee shop arkadaşlar. Burada take away kahve satıyor arkadaş. Selamünaleyküm. Aswan. Aswan. Aswan, yes. Come here, my friend. Buraya gel diyor bakalım. Yes, say mi? Aswan, 1 minute. Aswan. Put that one on.
No, I will ask. Okay, no, I don't have time. Dạ. Cầm. Nó nào chích trả. Nó lột chết rồi. Come, come. Benimle gel diyor, göstereceğim diyor. Aslan! Come, come. Aslan, yes, come. Bakın bunlar da dilenciler arkadaşlar. Peçete satıyorlar, kuru yemiş satıyorlar. Çocuk birine götürdü. Götürdüğü adam 500 dedi. Arkasından başkası çevirdi. 600 dedi. Kazıklanmamak için mücadele veriyorum burada. En düşük fiyatı almak için. Bakalım ne kadar uğraşacağız. Çocuklar da peşimi bırakmıyor burada. 5-6 kişiye sordum. 500'den aşağı inen olmadı. En sonunda birisine daha söyledim. Dedim bunun ucuz yolu yok mu? Arapça translate yaptım, çeviri yaptım. 2 dakika sonra bir tane daha durak varmış. Oraya git dedi çocuk. Samimiyetimle söylüyorum, şu Mısır'da kazıklanmamak için ekstra bir mesai harcamanız gerekiyor. Dönüp dolaşıp aynı durağa geliyorum. Az önce diğer durağa gitmeye çalıştım fakat yol üstünde kime sorsam aynı durağa yönlendirdi. Yolun bir arkasına geçtim. Tren yolunun az önce size gösterdiğim. Burada bir 5 dakika dinleneceğim ve artık son rakam neyse ona bineceğim arkadaşlar. 500'den 400'e inen olmuyor. Bir kere daha şansımı deneyeceğim. Artık en kötü 500'e gideceğim. Burada seyyar satıcı beni gördü. Otur dedi. Tezgahın arkasına oturdum. Ben de biraz dinleniyorum. Ve Luxor'un en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi de şeker kamışı. Şeker kamışı üretimi. Burada da şeker kamışı suyu satıyorlar, sıkma. Selamünaleyküm. Şurada makinesi var adamın. Ice no, ice no. No water yet. Buz özellikle istemedim çünkü çeşme suyundan yapıyorlar buradaki buzu. Şöyle plastik bardak istedim çünkü adam buradaki bardakları, kullanılmış bardakları su tutup yerine koydu. Okay, this. Mısır'da bunun ismi asap olarak geçiyor. Yüksek oranda şeker içeriyor tabii ki. Gördüğünüz gibi şeker kamışından yaptı adam. İçinde herhangi bir katkı maddesi yok. Gözümle gördüm. Su, buz, herhangi bir şey karıştırmadı. %100 doğal. Bunun için 18 Türk lirası bir ücret ödedim. Bunun tabii en büyük faydası hızlı enerji veriyor. İçindeki yüksek şeker oranından dolayı. Ve mideyi yakmıyor. Yani mide rahatsızlığı olanlar ya da hijyen takıntısı olanlar eğer içeride gözüküyorsa nasıl yapıldığı çok rahat bir şekilde içebilir. Tadı da gayet lezzetli. Kötü bir tadı yok arkadaşlar. Burada yaşayan yerel halk oldukça tercih ediyor bunu. I'm from Turkey. You don't believe me? Yeah, Turkey, you speak Turkish? Evet, merhaba. Marhaba. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Yeah, that's meaning. Yeah. But I mean, your accent maybe from Britain, No, I'm from America. from Turkey. Now, Bumar, yeah, maybe you like, you like Turkey, yeah? You speak English very good. Yes, I speak English also. About me, I speak English good Yeah, from the school and good. And- Better than nothing. Sorry, better than yeah. At Okay. least. All right. Have a nice. Şükran abi. Have a nice day. Have a Thank nice you, night. thank you. All right. Burada da insanlar öyle yem satıyorlar arkadaşlar. Bunun ne olduğunu... Horse. Okey. Şükran abi. Evet, yenmiş arkadaşlar. At için dedi.
Burada şimdi yine aynı otobüs terminaline geldim. Buradaki çocuk da 500 diyor ve normal fiyattır diyor turistler için diyor. Polisler ceza kesiyormuş. Eğer minibüste turist varsa şoföre ceza kesiyormuş ve risk içeriyormuş bu yol. Kapıdaki çocuğun söylediği sözler bunlar. Burada düzgün bir insan buldum arkadaşlar. Elinde zaten belgeyle görünce adamın düzgün bir insan olduğunu anladım. İngilizce konuşuyordu. Şimdi Arapça çevirdi onlara. Bana dedim lütfen artık yüksek fiyat vermeyin. 200'e kadar götürebilirlermiş beni burada. Birazdan minibüse bineceğim. Normal fiyat 180'miş arkadaşlar. Bunun normal fiyatı. Sonunda otobüse bindim. Otobüse binerken o elinde defter olan arkadaş bana fiyatı 200'e düşebileceğini söyledi. Daha sonra şoförle bir 5 dakika bayağı hararetli bir tartışma yaşadı. Ama son fiyat 400 oldu maalesef. Ve içerideki çekik gözlü yanımda oturan arkadaşların 800'e bindiğini söyledi. Şimdi onlara sordum. 600'e binmişler. 看一下那儿方不方便。我说我们前一天晚上。 Tren istasyonunda da böyle bir ayrımcılık varmış. İnternetten araştırdım. Tren istasyonunda da yabancıların bileti farklı. Burada yaşayan insanların bileti farklı. Müzelerin hepsinde öyle. Müzelerin hepsinde yabancılara her şey 2 katı giriş ücreti. Yerel halka yarısı kadar ucuz kalıyor. Müzelerin girişi. Yolculuğumuz başladı. Biraz dinleneceğim. Yoruldum. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Şehrin orijinal ismi Asuan olarak geçiyor. 3 saat 15 dakikalık bir yolum var. 213 kilometre. Yolda birinin çantası düştü, çatıdan uçtu. Arkadaki araba kıl payı kurtardı kendine. Çanta bildiğiniz uçtu gitti arkadaşlar. Tabii yolda da patladı bu çanta. Ve böylece 2 dakikalık bir mola verdik. Çanta düşme molası. Çanta burada. Ama çok da güvenli değil. Bir kısmını bağlamamış bile adam. Şoför çantayı koyarken birkaç kişi çantasının olmadığını fark etti. Şimdi geri dönüyoruz. Yol üstündeki insanlara çanta soruyoruz. Kesinlikle binilmemesi gereken bir minibüs. Hele çantanız falan varsa uçup gidebilir. Şoför bir kere daha durdu ve herkes çantasını kontrol ediyor şu an. Arabada bir tane İngilizce, Arapça bilen var da Çinli'ye yardımcı oluyor şu an. Düşen bir tane çantayı görmüşüz sadece. 3 çanta daha kayıp. Bir tanesi de yanımda oturan Çinli arkadaşın sırt çantası, pasaportu, ID kartı, kimliği hepsi içindeymiş arkadaşlar. Şimdi diğer 3 çantayı aramak için geri gidiyoruz. Ama hiç zannetmiyorum çünkü yoldan sürekli at arabaları geçiyor, araçlar geçiyor. Muhtemelen birisi aldı onları. ابى احنا وقت مخرج يضربك يعني ولا لا؟ Yarım saatlik arama çalışması sona erdi. 2-3 kere git gel yaptık yol üstünde. Nereden baksanız 10-15 kişiye sordu ama kimse çanta görmediğini söyledi. Güneş de batmak üzere. Yolda zaten ışıklandırma falan yok. 3 çantayı bıraktı şoför. Yoluna devam ediyor. Bir tanesi de burada yanındaki Çinli arkadaşın çantasıydı. Sinirler gerildi biraz. Tartışma çıktı. Ama değişen bir şey olmadı. 3 çanta kayıp. Thank you, bye bye. Bye bye, thank you. Şehir merkezine vardım. 4 saat sürdü yol. Normalde mola veriyormuş bu minibüs fakat çanta aradığımız için yol boyunca mola falan veremedik. Sadece yolun ortasında durduk. Yani çölün ortasında diyeyim ben size daha iyi anlaşılır. Çölün ortasında yolda durduk. 2 dakika tuvalet molası. Onun dışında yola devam ettik. Yorucu bir yolculuk geçirdim gerçekten. Havasızdı içerisi. Camları kapattılar insanlar. Burada yemek yiyeceğim. Daha sonra da otelime geçeceğim. Otelimde bu yolda kaldı. Yaklaşık 1.2 kilometre yolum var daha otele. Bu arada geldiğim restoran 2 katlı. Sol tarafındaki yer küçük bir coffee shop tarzında. Kahve satıyorlar. İçeride sandalye de var. Take away'de kahve satıyorlar. Sağ taraftan da restoranın içine gireceğim. Menüde en çok Afrikan meatballs diye bir şey gözüme çarptı. Aslında bu ızgara köfte. Izgara köfte topları. Sarımsaklı beyaz pirinç de servis ediliyormuş. Yanında kızarmış ekmek geldi 2 tane.
Pepsi söyledim. Ayrıca bunun içinde sebze çeşitleri var. Soğan, domates ve sos. Bu yemeğin fiyatı 350 pound. Dolar kuru karşılığı 7.3 dolar yapıyor. Türk lirası da 315 Türk lirası. Tadı da çok lezzetli. Özellikle etin tadı harikaydı. Tabii bu restoran biraz lüks kalıyor. Yerel halkın tercih ettiği restoranlarda fiyatlar yarı yarıya kadar düşüyor. 1 dolara, 1,5 dolara yemek yiyebilirsiniz orada da. Hesabı getirirken adam servis ücreti yok dedi. Yani bahşiş istiyorum dedi Türkçesi. 420 pound, 385 Türk lirası bir ücret ödeyeceğim bunun için. My friend, Okay. thank you so much. Welcome, my friend. Thank you. Thank you for everything. Have a nice evening. Thank you. Bye bye. Yavaş yavaş videomun sonuna geliyorum. Nil Nehri'nin kıyısında kaldığım otelde. Otelde size bir sonraki videomda göstereceğim. Otel demeyelim, hostel diyelim. Karma yataklı bir yatakhane aslında. 4-5 ranzadan oluşan. Gecelik ortalama 400 Türk lirası veriyorum kaldığım hostellere. Yani iyi bir hostel 400'den başlıyor arkadaşlar. Daha düşük fiyatları da var. Fakat sıcak su sorunu olabiliyor, internet sorunu olabiliyor. 400 liraya ortalama bir hostelde kalabiliyorum Mısır'da. İnsanlar burada takılıyor, yemeğini yiyor, sandviçini yiyor, çekirdeğini çıtlatıyor. Şehrin girişi neredeyse 15 dakika önce başladı yolda. 15 dakika boyunca böyle nehir kıyısından araç devam etti. Hala da devam ediyor zaten. Ve videomuzu da burada bitiriyoruz. Elimden geldikçe yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Yorucu bir gündü. 5 dakika sonra hostelde olacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımda birçok Mısır videosu var. Onları da mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve son olarak çantalar ne oldu diyebilirsiniz. Yolda 4 tane çanta kayboldu. Daha doğrusu uçtu gitti bu çantalar. Bir tanesini fark ettik. İlkini fark ettikten sonra da 3 tanesinin daha kayıp olduğunu anladılar. Bir tanesi yanındaki Çinli turiste aitti. İçinde kredi kartı, kimlik kartı ve daha önce ziyaret ettiği ülkelerden aldığı hediyeler varmış. Kız değeri üzülmedi. Minibüsün içinde İngilizce bilen bir arkadaş çeviri yaptı bize. Yani Çinli kızlara çeviri yaptı. Ve çantanın bulunabileceğini söyledi. Çünkü bu olaylar sürekli burada insanların başına geliyormuş. Şu panel vanın üstüne koyuyorlar çantaları. Oradan da çantalar uçup gidiyor çünkü yeterince önlem alınmıyor. Şoför 2-3 gün içinde çantanın bulunabileceğini söyledi. Kızların otoyol adresini aldı. Yani çünkü bu yolu sürekli bu minivanlar kullanıyormuş arkadaşlar. Hepsi birbiriyle kontak halindeymiş, iletişim halindeymiş. Eğer bulunursa da otele çantayı göndereceklerini söylediler.